Hoş geldiniz canlarım. Bugün kabak yapacağım. Kabağı böyle kabuklarını soyuyorsun. İçini temizliyorsun. Doğruyorsun, yıkıyorsun. Ondan sonra şekere yatırıyorsun canlarım. Tatlı olacaksa şekerini biraz çok edebilin. Ben bu bir tepsiye bayağı 1,5-2 kilodan az eksik attım. Siz de tatlı seviyorsanız bardağından 2-3 bardak, 3 bardak da atabilirsiniz. Harika oluyor. Zamanında kaynatmaya bırakıyorsun. Çeviriyorsun böyle. Çevirdi mi biraz tavada biraz da fırında pişiriyorsun. Harika oluyor canlarım. Hadi hep birlikte kabak tatlısı yapalım. Hoş geldiniz canlarım. Bugün kabak tatlısı yapacağız. Kabaklarımızı hazırladık. Böyle şekere akşamdan yatırıyoruz. Yarın müsait olduğumda kaynatacağım. Sabahacak bu bayağı suyu çıkıyor. Böyle sıralıyorum. Bunu da şuraya koyayım bak. Biraz koyacağım. Çok tatlı seviyorsanız 1 kilo edebilirsiniz böyle büyük bir geniş kuşhanenize. Benim kabak bayağı büyüdü. 2 kilo şeker. Yani yarısından fazlası daha kalacak. Hepsini pişiremeyeceğim şimdi bir seferde. Bu ne koysam da. Böyle koyalım. Tava ne kadar geniş olursa o kadar güzel oluyor. Benim de bunların geniş. Bunu koymayalım. Bunlar sabahcık bir öne bekleyecek. Allah izin verirse yarın kaynatacağız. Tatlımızı yapacağız. Tatlımız olunca görüşürüz canlarım. Kabaklarımızın suları çıktı. Bunu akşamdan yaptım.
mutfağımız şimdi ona geliyor. Bunlara ateşe koyup kaynatacaksın. Sularını alasın. Ondan sonra da bir de fırına koyacaksın. Aygazı yaktık o tavaların altlarını. Bunlar böyle ilk şeyde böyle hızlıca en sonunacak yansın. Kaynadıktan sonra kısıyoruz altlarını. Ve çok güzel tatlı olacak kabağımız. Böyle aşama aşama göstereceğim canlarım. Kaynarken bir tane daha şey edeceğim. Şimdi biraz uzun sürer kaynaması. Kabağımıza böyle çatal girdi mi fırına vereceğiz kabağımızı. Tepsiye alacağız. Bunlar da gayet kolay geçiyor çatal. Bunu tepsimize böyle aktaracağız. Biraz da fırında pişireceğiz. Tamam canlarım, pişti. Kabağımızı böyle alıyoruz tepsimize. Şöyle döndürelim bakalım. Öteyinden arada fırtı veriyor. İyi azalıyor. Bir sürü suyu çıkıyor bunun. Bak dağılıyor. Kimisi büyük, kimisi bak ince. İki kuşağına bir tepsi anca geldi bak. İyi mi? Dışarıda götürebiliriz şeyse. Kalan şerbetinden birkaç kepçe de döküyorum. Fırında biraz kızardı veriyorum. Fırına koyduk kabağımızı. Tatlımızı. Kaçmış derecesi? 180 mi? Kabağımız pişti canlarım. Çok güzel oldu. Tabağımızı alalım. Dağılıverdi.
Ben bunu böyle Hindistan ceviziyle seviyorum. Biraz ceviz çektim makinede. Siz nasıl severseniz o gibi edip yiyebilirsiniz canlarım. Çok güzel oldu canlarım. Harika oldu. Canlarım böyle akşamdan ıslattım, kıydım. Onu gösterdim. Sabahın kuşhanelerle birlikte aygaza koydum. Böyle bir yanını çevirdim. 10 dakika falan bir yanı kaynadı. 5-10 dakika yine o yanı kaynadı. Böyle çatal geçti rahat. Yani tepsiye böyle dizip biraz da fırında pişirdik. Böyle çatalla kontrol edebiliyorum. Tavadayken. Sonra buna koyduktan sonra da biraz şerbet dökerek biraz da orada pişirdim. Harika oldu. Şunun güzelliğine bak. Lokum gibi oldu canlarım. Böyle kontrol ederek pişirebilirsiniz. Fırının altı ateşini 170 derece. Yanacak olursa biraz kısabilirsiniz. Suyu varsa biraz daha kaynatabilirsiniz. Onu yaparsınız. O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar lütfen canlarım abone olun. Hepiniz Allah'a emanet olun.